Herkese merhaba. Bugün probiyotik kırmızı lahana turşusu yapıyoruz. Şöyle hemen başlayalım. 1 kilo kırmızı lahana kullanıyorum. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Sert kısımlarını kullanmamak gerekiyor. Çünkü bunlar kolay kolay yumuşamıyor. Üzerine tuzunu ekliyorum. 1 kilo sebze için %2 kullanıyoruz. Şöyle kaşık ölçüsü. Bu şekilde. Fazla yoğurmayacağım. Sadece tuzun her tarafa gelmesini sağlıyorum. Birkaç dakika boyunca sebzelerimi tuzla ovacağım. Bu sayede tuz sebzenin içine işlemiş olacak ve suyunu bırakması daha kolay olacak. Çünkü tüm sebzelerin suyun altında kalması gerekiyor. Bunun yolu da sebzenin yumuşayıp suyunu bırakması. Bunu da tuzla yapıyoruz. Suyunu bırakmaya başladı bile. Bu şekilde 1,5-2 saat arası bekletiyorum. Beyaz lahanaya göre biraz sert olduğu için, sert bir sebze olduğu için biraz daha uzun beklemek gerekiyor. Ara ara kontrol edeceğim. Yumuşadığı zaman kavanozlara dolduracağız. 2-2,5 saat boyunca beklettim sebzelerimi. Şimdi bakıyorum. Suyunu bırakmış zaten bu şekilde. Çok az yoğuracağım. Sebzeleri sıktığımız zaman suyunun çıkması gerekiyor. Sıkıyorum, hala su gelmiyor. Biraz yoğuracağım, bir 5 dakika kadar, 3-5 dakika kadar. Sonra bir yarım saat daha bekleteceğim. Muhtemelen olmuş olacak o zaman. Yarım saat geçti. Sebzeler yumuşadı. Kendini bıraktı, suyunu saldı. Böyle pörsümüş olmalı biraz. Bu şekilde olmazsa 2,5-3 saatin sonunda biraz daha bekletin. Şimdi bir kavanoz alıyorum. Biraz doldurdum. Sarımsak ezeceği kullanıyorum. Silme 1 çay kaşığı hardal tohumu. Silme 1 çay kaşığı kişniş tohumu. 1 çay kaşığından biraz daha az. Biraz defne. Bunlar küfü önlemesi için. Şart değil tabii ki. Boşluk kalmaması gerekiyor. Bu şekilde suyunu bırakmaya devam ediyor. Kenarlardan gözüküyor zaten suyu yavaş yavaş. Tekrar bir silme çay kaşığı hardal tohumu. Yine kişniş. Sarımsak. Ve defne. Sıkı sıkı doldurdum. Bu kadar yeterli. 1-1,5 parmakta böyle boşluk kalacak. Kenarda sebze kalıntıları olmamalı. Olursa çürür. Hem iç hem de dış kenarda kalmayacak. Su sebzelerin üzerine çıkmak üzere. Biraz da ekliyorum. Tamamdır. Cam bir kapakla bastırıyorum. Bir kapak örteceğim üzerine ve her gün kapağını açıp kontrol edeceğim. Bu şekilde sebzeleri suyun altına göndereceğim. Sebzeler suyun üzerinde olursa çürür. Kapağı üzerine bıraktım.
İlk 2 gün bu şekilde duruyor. Fermentasyon çok hızlı oluyor. Kapak kapalı olursa taşacaktır. Ve turşunun suyunun birçoğu gitmiş olacak. Kavanozun altına da bir tane tabak koyabilirsiniz. Her ihtimale karşı, çünkü taşma olabilir yine. Mutfağımda bir köşeye bırakıyorum. Direkt güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. 5-10 gün sonunda turşumuz hazır olacak. Sonra devam edelim. Turşumu kuralı 2 gün oldu. İkinci gün bu şekilde. Böyle köpürmesi lazım sizin yaptığınız turşunun da. Bastırıyorum. Bugünden sonra kapağını örtüyorum artık. Ama yine her gün kontrol edeceğim sebzeler suyun üzerinde mi değil mi diye. Şöyle kapadım. Aşağı yukarı dışarıda bir hafta kadar daha bekletiyorum. Sonra devam. 7 günden beri turşum mayalanıyor, fermente oluyor. Kavanozun bu kısımlarında artık baloncuklar yukarı doğru yükselmiyor. Bu noktada tamamdır benim için. Biraz daha bekletebilirsiniz. Bu şekilde kullanmıyorum ben. Bir hafta kadar da dolapta bekletiyorum. Sonra tüketime hazır hale geliyor. Tadı daha güzel oluyor öyle. Bu şekilde de olabilir ama söylediğim gibi bekledikçe turşu daha güzel oluyor. Şöyle de dokusunu göstereceğim. Gayet sert, çıtır çıtır bir turşu. Tuz oranı çok ideal. Hiç tuzlu değil. Tuzlu değil öyle. Tarifimi beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşça kalın.